9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-u ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin 2 vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. 1. nükte. Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekat ve ezkârında, bu 3 şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını tetkit ve takviye için, şu kelimat-ı mübareke, 33 defa tekrar edilir. Namazın manası, şu mücmel hülasalarla tekkit edilir. 2. nükte. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilâhide abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani, rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Sübhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, kudret-i samedaniyenin azamet-i asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip, huzu ile rükûa gidip, ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve dua lisanı ile izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek, namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. 3. nükte. Nasıl ki insan, şu alem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveridir, namaz dahi, bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. 4. nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirine bakarlar,
birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela, fecir zamanı, tuluğa kadar, evveli bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü abanına, hem semavat ve arzın 6 gün hilkatinden 1. gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyüzat-ı nimeti hatırlatır. Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile, tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise, alem-i zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip, nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile, Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem alemi berzahı ifham ile, ruhu beşer, rahmet-i rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamdü senaya müstehak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir. Demek, bu 5 vaktin her biri, bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi, kudret-i samedaniyenin tasarrufat-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle, hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek, asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'î borç olan farz namaz, şu vakitlerde layıktır ve enseptir. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Ve zuhur zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli,
ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer, o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyum-u baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istihane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini ızhar etmek ve kemali bi zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asr vaktindeki o vakit, hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-u azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki ve kayyum-u sermediğinin dergâh-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek İzzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârane secde ederek hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mağrib vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedâ-i hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatı ile bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatı ile bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar-ı imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemal-i bakiye ayne-i müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden kadim-i lem yezel ve baki la yezalin arş-ı azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevla için el bağlayıp, daim-i bakinin huzurunda kıyam edip, elhamdülillah demekle, kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip, bütün kainatla beraber zaaf-ı aczini, fakr-ı zilletini izhar etmekle, Sübhane Rabbiyel Azim deyip, Rabb-ı Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip,
hem bütün fanilere bedel bir cemil-i baki, bir rahim-i sermedi bulup, Sübhane Rabbiyel A'la demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabb-ı Âlâsını takdis etmek, sonra teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i la yezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatını izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek, hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli-i marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman-ı ayatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak, ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İşa vaktindeki o vakit, gündüzün ufukta kalan bakiye-i asarı dahi kaybolup, gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve'n nehar olan Kadir-i Zülcelal'in, o beyaz sayfayı, bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını, kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki Musahhiru'ş şemsi vel kamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürûr-u zamanla ehli kuburun bakiye-i asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün başka aleme geçmesindeki Hâlik-ı mevt ve hayatın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratiyle vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında Hâlik-ı arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbubu hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir-i mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için, şu manadaki işada İbrahimvari, La uhibbul afilin deyip, Mabudul emyezel, Mahbubul la yezalin dergahına namaz ile iltica edip, ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermedi ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat rahmetini ve nur-u hidayetini görüp istemek, hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı, o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergâh-ı rahmette döküp, hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel, son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defter-i amelini hüsnü hatime ile bağlamak için salate kıyam etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbub-u bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafiz-i rahimin huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak, yani
bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak ve rahim-i kerim olan Rabbul Alemin'i medhü sena etmek, hem İyyâke na'budu hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Yevmiddin'e intisabiyle şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek, hem ihdines sıratal müstakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek, hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misüllü emrine musahhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkârı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükûa varmak, hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva-ı mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kün feyekûn ile terhis edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri kün feyekûn'den gelen bir sayhay ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i hizmeti Mevla oldukları gibi, şu insancık, onlara iktidayen, o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahim-i Zülcemal'in, bargâh-ı huzurunda, hayret-âlût bir muhabbet, beka-âlût bir mahviyet, izzet-âlût bir tezellül içinde, Allahu Ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu 5 vakit, her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men erseltehu muallimen li'ibadik liyuallimahum keyfiyete marifetik vel ubudiyete lek ve muarrifen likunuzi esmaik ve tercümanen li ayati kitabi kainatik ve mir'aten bi ubudiyetihi li cemali rububiyyetik ve ala alihi ve sahbihi ecma'in varhamna varhamil mu'minine vel mu'minat. Amin. Birahmetike ya erhamer rahimin.